Herkese merhaba. 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 Bugün 7... Pardon. Herkese merhaba. Bugün 7 Rengin konuğu Deniz Erayvaz. Merhaba. Alkışlayalım efendim. Yok teşekkür. Hoş geldin Deniz. Hoş buldum. Nasılsın Dilara abla? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Vallahi böyle heyecanlandım. Ben de biraz heyecanlandım ha şu an. Bakalım nasıl bir program bizi bekliyor. Hadi bakalım o zaman. Hadi. Şimdi ilk başta seni tanımayan insanlar için böyle bir iki soru sormak istiyorum. Deniz Erayvaz kimdir? Ne bahsetmek istersin? Deniz Erayvaz hayatının çoğunu oyunculukla geçirmiş, sanat dallarını acayip fazla seven, hayvanlar ve insanlar için her şey yapabilecek insandır. Peki. Isınma sorularıyla başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Bir yemek olsan hangi yemek olursun? En sevdiğim yemekten gideceğim. Tamam. O zaman sushi ya büyük ihtimalle. Ya da annemin şey olabilir. Pilimeni olabilir. Plimyeni. Oldu mu bu? Evet. Hadi. Ya biraz evet tamam. Bir daha söyle, yapacağım. Pili, Pili, meni. meni. Aynen. Bir içecek olsan hangi içecek olursun? Düşünmek. Büyük ihtimalle bugün ilk defa denediğim smoothie olurdum. Smoothie olurdun. Evet. Beğendin mi bugünkü smoothie'yi? Bayıldım. Yani yapanın da emeği çok. İsmi lazım değil. Burku. Teşekkürler. Başarılı burku. Peki. Bir koku olsan nasıl bir koku olursun? Öncelikle tatlı bir koku olurdum. Kesin. Ama görüntümden değil. Yani ya büyük ihtimalle şey olabilirdim. Çilekli puding. Of. Bir de diyetteyim ben. Ne alakası var, ihtiyacım varmış gibi. İçine biraz da muz. Üzdüm böyle. Böyle üstüne de böyle birazcık Krem şanti mi? Öyle bir Krem şeydi. şanti mi deniyor ona? Biraz da böyle çikolata Parçacığı. çikolata parçacıkları, badem parçacığıdır. İçim gitti bu arada şu an. Ağzımız sulandı mı? Baya. Tamam. Peki. Bir renk olsan hangi renk olursun? Mor. Mor. Evet. Bunun iki tane nedeni var aslında. Hı. Birincisi benim için genelde fantastiği temsil ediyor. Bir de benim için bilinmeyen şeyler bence mordur. Çünkü morun içinden ne çıkacağını asla bilemezsin. Mor her şeyin içinde olabilir. Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum şu anda. Buradan hemen renk sorularına bağlayalım mı? Olur. Tamam. Şimdi 7 tane rengimiz var. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Bu renklerle ilgili bazı sorular hazırladım. Onları sana soruyor olacağım. Hangi rengi seçersen onlarla ilgili soru soracağım. Tamam mı? Tamamdır. İlk rengin gelsin. O zaman mor olsun ya ilk renk. Mor seviyorum ben. Tamam. Mor gelsin mi? Bir şey hissedersin ve o gerçek olur mu? Genelde evet. Genelde hep öyle oluyor. Mesela negatif bir şey düşünürsem her zaman negatif bir şey olur. Bu arada ben de hiç negatif düşünmem ama. Asla. Pozitif bir şey düşünürsem de genelde her zaman pozitif bir şey olur. Yani düşündüğün şeyin hayata geçmesi oluyor değil mi sende? Evet. Genelde oluyor. Peki böyle örnek verebileceğim bir şey var mı? Aklıma şey geldi. Sizin araba olayınız geldi. Tamam. Mesela. Anlat. Araba kiralamıştınız. Evet. Daha sonra bir ara demiştiniz ki Deniz sence benim bir arabam olursa hangi renk olur, nasıl olur? Ben demiştim ki. Çok büyük bir araba olmayacak Evet. ama bence kırmızı Evet. olur, spor bir araba olur. Hatta orada göstermiştin. Evet göstermiştim ve öyle olmuştu. Evet. Peki gördüğün bir rüyanın çıktığı oldu mu? Evet. Benim tanışacağım biriyle mesela bir kere oldu. Nasıl bilmiyorum ama rüyamda o gün daha önce hiç görmediğim birini gördüm ve ya keşke bu kişi gerçek olsa demiştim. Ve diğer gün o kişiyle tanıştım. Böyle ya tanışacağım biri ya da tanıştığım biriyle bir arkadaşımla ilişkimizdir falan filan. Onlar genelde çok gerçek oluyor. Oo, çok güzelmiş ya. Herkes tarafından her halin onaylandı. Az gösterdiğin hangi halini daha fazla gösterirsin? Az gösterdiğim halim yok ki. Bayağı yok. Çünkü sinirimi de gösteriyorum, üzüntümü de gösteriyorum, mutluluğumu da gösteriyorum, şaşkınlığımı da gösteriyorum. İçim benim her zaman dışımdadır. Böyle hiç saklamam. Asla saklamam. Peki hangi halini en çok seviyorsun? Mutlu halim. Ben de. Mutlu halim en sevdiğim halim ya. Aslında en sevmediğim halim kızgın halim. Çünkü kızgın olunca birilerinin kalbini kırabiliyorum, şey yapabiliyorum.
Oradan da üzgünlüğe direkt geçiyorum. Ondan dolayı kızgınlığı hiç sevmiyorum. Mutluluk favorim. Bir mucize olsa, dilesen ve şu anda olsa ne dilersin? Dünyadaki negatifliğin gitmesini isterdim ya. Çoğu şu anda yaşanan kötülüklerin kaynağı mutsuzluk olduğundan dolayı negatiflik, mutsuzluğun gitmesini isterdim. O zaman ne kalıyor? Sevgi kalıyor. Evet, sevgi kalıyor, mutluluk kalıyor, Neşe kalıyor. yardımlaşma kalıyor. Başka renk alalım hadi senden. Başka renk? Mavi olsun. Mavi. Mavi. Evet. Mavi gelsin o zaman. En çok neye gülersin? Ya da kime gülersin? Kime gülersin de ben herkese gülüyorum genelde. Kim gülerse genelde herkese gülerim yani. Ama genelde arkadaşlarımdan örnek vereceğim. En fazla Yağız'a gülüyorum ya. Yazı mı? Yağız bazen şöyle oluyor. Çok fazla boşluğuna geliyor. Bir şeyler söylüyor ama kimse anlamını bilmiyor. O da bilmiyor. Bazen boşluğuna geliyor. Bir şeyler diyor. Gülme krizine giriyoruz ya. Onunla Yağız'a çok fazla gülüyorum. Yağız'a da selamlar. Selamlar olsun. Peki kendinle yakın arkadaş olsan kendine ne tavsiye edersin? Bir şey tavsiye eder miyim? Ya başkalarının görüşlerini önemsemesini tavsiye ederim. Yani Tepki vermemeye çalışıyorum Deniz şu anda. Çok güzel cevaptı bence. Çünkü bazen seninle konuşuyoruz ya bunu. Parantez açıyorum burayı şimdi. Deniz'le bir sahne çalışıyoruz ve şöyle oluyor. Deniz çalışmış. Deniz çalışmış oluyor. Sonra geliyor diyorum ki Deniz ya şurayı şöyle olsa yapıyormuş. Önceden şöyleydi. Hayır Dilara abla öyle değil. Şimdi şöyle yapıyor. Yaptım Dilara abla. Ben söylüyorum. Saklan. Ben söylüyorum. Deniyormuş gibi yapıyor bana. Ben de yiyorum tabii onu. Ondan sonra ben söylüyorum. O kendi bildiğini yapıyor. Ben söylüyorum. O kendi bildiğini yapıyor. Ve bu böyle birkaç kere tekrarlıyor. Ve sonra şöyle oluyor. Deniz ama bunun nedeni şu yüzden şöyle yapmalısın diye. Sonra orta yolda buluşuyoruz. Sete gidiyoruz. sette. Deniz bildiğini yapıyor. Sonra ne oluyor? Dilara abla yakınlarda değiştiremem genele girdi diyor. Hep de klasik ha. Kaç sezon oldu? Hep klasik. Ve her seferinde de ben bunu yiyorum zannediyorsun değil mi? Yok artık anlıyorum ya yemediğinizi. Teşekkür Ama ederim. bazen de şöyle oluyor. Cidden yapmaya çalışıyorum sizin dediğinizi. Daha sonra bir bakıyorum yine kendiminkini yapmışım. Allah'ın işine baksan işte. Bak sen şu Allah'ın işine ya. Ya. Peki. Bu sorunun cevabını az çok biliyorum ama gene soracağım. Yemekler aran nasıl? Bir dakika. Aram hiç yoktur yemekle. Yemekli sahnelerden hiç hoşlanmam. Ay. Pasta sahnesi falan asla sen. Asla lütfen ya. Ya mesela şunu Katiyen yapmaz. hayır. Yani yanlış anlaşılmasın. Hani böyle alıp ay gene genele girmiş bu devamlılığı var Dilara abla gene yememiz lazım der misin? Hayatta. Kesinlikle demez. Tarzı Asla değil bu. demem ya. Teşekkürler Deniz bu gerçekçi cevabın için. Peki en çok kullandığın kelime? Benim bir tane çok fazla kullandığım kelime vardı. Unuttum şu an. Hatta bir ara siz de kullanıyordunuz. Neydi? Ben şunu biliyorum. Nasıl? Evet. Nasıl'ı ben çok fazla kullanıyorum. Şimdi benim bazı nasıl deme tonlarım var. Nasıl? Ben bunu biliyordum ama yani ilk defa senden duydum nasılsı. Nasıl ciddi misin? Nasıl ya öyle bir şey olmaz nasılsı? Bir de nasıl ya senin için çok mutlu oldum nasılsı var. Ama Bir ben sürü nasıllarım var benim. en çok şunu seviyorum. Deniz ya şöyle şöyleymiş. Nasıl? Söylerken seni en rahatlatan söz ya da cümle ne? Sonunda bitti olabilir. Büyük O ihtimalle. mu geldi? Evet. Sonunda bitti. Çünkü şöyle oluyor diyelim ki bir iş yapıyorum ve ardında da büyük bir hazine oluyor benim için. Ve şöyle oluyorum. Everest Dağı'nı tırmanıyorum ve en sonuna çıktım böyle bayram koymuşum. Sonunda bitti be falan. Gururla yani. Evet böyle bir göğsüm kabarıyor böyle falan oluyorum. Oo, çok güzelmiş. Peki duyunca seni en rahatlatan kelime ne? Ya da cümle? Aferin ya da başardın. Yani beni gururla dolduran kelimeler beni çok mutlu ediyor. Öyle diyeyim. Güzelmiş. Senden bir kelime ve anlamını alacağım. Ve dünyada bir daha o hiç yaşanmayacak. Anlamı da olmayacak. Birincisi senden nefret ediyorum olabilir. Çünkü insanları çok kıran bir şey genelde bu. İkincisi de artık seninle konuşmak istemiyorum olabilir. Ya aslında tüm negatif kelimeleri şey yapmak isterim de. Ama yani bazen o duygularımız da olduğu Ya için evet.
O duygularımızı da ifade etmekte kullanıyoruz. Kırmak için değil ama üzgünüm, kırıldım gibi kelimeleri de kullanabiliriz aslında. O da negatif gibi duyuluyor ama duygularımızı ifade ediyor. Karşıdakini kırmak için denebiliyor. Ondan dolayı aslında bu kelimelerin olmasını istemezdim. Çünkü senden nefret ediyorum kelimesi bir anda ağzınızdan çıkar. Kırdın beni. Kelimesi mesela daha yumuşaktır. Onu herkese kullanabilirsiniz. Üzmez yani. Birini üzer ama o üzmek genelde pişmanlık olur. Keşke yapmasaydım olur ve insanı farkındalığa sürükler. Ondan dolayı büyük ihtimalle o kelimeler. Şu anın bir şarkısı olsa ne olur? Kafama göre. Azıcık söyleyelim mi? İkimizin Olur. de muhteşem sesiyle. Olur. Nereden? Kafama göre, kafama göre, kafama göre. Peki. Yeni renk gelsin hadi. Gelsin. Ne olsun? Sarı olsun. Aa, sarı olsun. Hadi olsun bakalım. Bir şey soracağım. En sonunda tüm renkleri seçiyoruz değil mi? Hayır. Aa. Ya. Ben bilmiyordum bunu. Şöyle yaparız. Hepsinden böyle en kötü birer birer sorarız. O kadar Tamam üzülme. olur tamam. 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 Mutluyum. Bekledi. Teşekkürler. Senin öfkelendiğini nasıl anlarız? Birinci gözlerime bakarak, ikinci büyük ihtimalle kızarmamdan, üçüncü laflarımdan, dördüncü soğukluğumdan, beşinci de çok sevdiğim birine bile çok ters davranmamdan. 5 tane madde var. Öfkelendin. İlk nasıl bir tavır sergiliyorsun? Kızdığım kişiye kızdığımı belli etmek. Kızdığın kişiye kızdığını belli etmek. Evet, yapıyorsun bunu. Peki seni en çok ne heyecanlandırır? Bilmiyorum yani. Ruh halime göre her şey heyecanlandırabilir. Atıyorum uzun süredir görüşmediğim bir arkadaşımla tekrar görüşmek. Uzun bir aradan sonra hayvanımı tekrar görmek olabilir. Okuldan geldikten sonra annemi görmek olabilir, babamı görmek olabilir. Ya büyük ihtimalle uzun süre görmediğim bir şey veya görmediğim birini görmek olabilir. Yani özlem duygusundan sonra gelen o heyecan Evet. seninki. Güzelmiş. O kadar tembelim ki ... Örnek versene. O kadar tembelim ki bir keresinde bir tane mangamı okuyacaktım. Ama mangamı yerine koymaya çok üşendiğimden ve sabah da kalkıp onu almak istemediğimden dolayı mangamla beraber uyudum. Çok iyi hatırlıyorum yani. Yani o zaman sen uyandığında tembelsin. Yo genelde çoğu zaman da olabiliyor. Ben uyanmaktan örnek verdim. Anladım. Yani farklı konularda Evet, da tembellik var. Peki. Yeni soru gelsin mi? Gelsin! Hadi gelsin. Hadi be! Hadi. Kendinde en sevdiğin ve değişmesini istemeyeceğin özelliğin ne? Ne kadar kötü şeyler olursa olsun yine de o kötü şeylerin içinden iyi şeyler bularak başkalarına da mutluluk verme hissim. Onun asla yok olmasını istemezdim. Çünkü o beni de çok mutlu ediyor. Böyle başkalarını mutlu görünce böyle istemeden yüzümde bir böyle gülümseme oluşuyor. Ondan o ismin asla kaybolmasını istemezdim. Peki. Kendinde en sevmediğin ve değişmesini isteyeceğin özelliğin ne? Kızgınlığım ya. Çünkü her kızdığımda hani belki bazı kişiler artık kaldırıyordur ama yine de bazen kalp kırabiliyorum kızınca. Ondan kızgınlığımın komple gitmesini isterdim. Biraz oyunculuktan bahsedelim mi? Bahsedelim. Hangi renk olsun oyunculuk? Oyunculuğumuzda yeşil olsun. Yeşil olsun. Yeşil olsun. Gelsin yeşil ve... Vuf vuf. Oyunculukla nasıl tanıştın? Oyunculukla ben küçükken her zaman annemle babamı sahnede izlerdim. Ara sıra onlara yardım ederdim. Onlar nasıl oyunculuk yapıyorlar, daha çok genelde babamı nasıl komedi yapıyor, nasıl oynuyor, nasıl yazıyor her zaman izlerdim. Babam da bu arada Cumhur Erayvaz. Ona da buradan selamlar babama. Merhaba. Galiba oyunculukla ilk tiyatroyla da ilk babamla tanıştım. Yürüsün de babam. Yürüsün be baban. Peki. En keyif aldığın sahnen neydi hatırladığın? Birkaç tane var. Hangisini söylemek istersen? Öncelikle başkan olduğumda sunuculuk sahnesi. Çok eğlenceli bir sahneydi. Çok fazla lafım vardı. Doğaçlama da yapabilirdim. Doğaçlama yaparsam böyle bir doğaçlama yapabilirim, böyle bir şey yapabilirim diye onları yapmıştım. Ya da bana ilk harnes bağlandığı zaman Çağan'ın beni kaldırdığı, şu eliyle kaldırıyordu ya Çağan. O sahnede çok eğlenmiştim ya. Çünkü ben her zaman Çağan'ı izliyorum. Çağan uçuyor. Çok da eğlenceli. Görüyorum yani. Eğlenceli çocuk. Eğleniyor. Peki en zorlandığın sahnen hangisiydi? En zorlandığım sahnem büyük ihtimalle karanlık sahneleri ya. Karanlığın olduğu sahneler. Bayılmıyoruz. Ha. Tamam. Yani oynarım.
ne olursa olsun oynarım. Biliyorum. Gerekirse saçımı bile boyarım, kazıtırım. Ama yine de çok bayılmıyorum yani Beni karanlığa. karanlığa çok sokmayın. Ne gerek var? Aynen. Soracağım sana bu soruyu. Evet. Çok merak ettim şu an. 2 seçenekli bir soru. Tamam. Kötü oynayan birinin karşısında daha parlamak mı? Yoksa iyi oynayan biriyle karşılıklı oynamak mı daha keyifli? İyi oynayan biriyle karşılıklı oynamak tabii ki de. İyi oynayan biriyle karşılıklı oynadığım zaman ondan illa bir şeyler alırım. Ondan iyi oynayan biriyle oynamak. Keşke ben oynasaydım dediğim bir rol var mı? Ya da şöyle bir rol oynamak isterim. Ya şöyle bir rol oynamak isterim dediğim yok çünkü ben şu anda rolümden çok mutluyum. Süper kahraman belki olabilirdi ya. Değil mi? Atıyorum mesela şeyi çok fazla oynamak isterdim. Stranger Things'te Evet. Eleven var ya, Hı hı. onu çok oynamak isterdim mesela. Yakışır Deniz. İnşallah Allah nasip ederse. Çok çok daha güzel roller oynayacaksın zaten. İnşallah ya. Tiyatro mu? Ekran önü mü? Şimdi ikisinin de yeri bende ayrı ama ben ilk tiyatrodan başladığımdan dolayı galiba tiyatroyu seçiyorum ama bu çok zor bir soru ya. Ben şimdi hangisini seçeyim? İkisini de çok seviyorum. İkisi de bebeğim. Peki tiyatronun neyini seviyorsun? Tiyatronun bir daha tekrar alınmamasını çok seviyorum. Çünkü bir daha tekrar yok. Ne Yaptın yapıyorsan- mı bir hata? Öyle devam etmek zorundasın. Onu bir şekilde yedirmek zorundasın. Yani ondan tiyatro büyük ihtimalle daha çok seviyorum. Peki ekranda? Ekranda da bir şey yanlış yaptım diyelim ki. Ben beğenmedim. Onu söyleyebiliyorum. Ya acaba tekrar alabilir miyiz diye sorabiliyorum. O hakkım oluyor. Onu seviyorum. Ve tiyatroda bir karakteri oynayınca o karakterin çok derinine inemiyorum. Çünkü hep aynı. Diyelim ki ben bir tiyatroyu yaptım. Orada maymun karakterini oynadım. Tam benlik yalnız. Mesela maymun karakterini oynamayı çok sevmiştim. Ama şu olmuştu. Onu bir kere nasıl oynadıysam hep öyle oynamak zorundayım. Ama Arda'yı yavaş yavaş değiştirebilirim. İlk bölümdeki Arda'yla şu anki bölümdeki Arda mesela bambaşka. Arda'nın bir sürü halini gördük. Onu deneyimleyebiliyorsun. Tabii tiyatroda 2 saatlik bir metinde o karakter ne kadar dönüşüyorsa o sınır içinde kalabiliyorsun. Değil mi? Evet. O yüzden çeşitliliği seviyorsun sen zaten. Evet. Bir fırsatın olsa hangi sahneyi tekrar oynamak istersin? Bir fırsatım olsa. Ben bir tane tirat söylemiştim ya. Tiradı. Yaşar Usta tiradı. Çünkü o zaman çok heyecan yaptım. Ve şu anda onu tekrar oynasaydım büyük ihtimal onun 1000 kat daha güzelini yapabileceğime inanıyorum. Berat'la karşılıklı evet. oynadığınız çok güzel oldu aslında o sahne ama anlıyorum. Orada önemli bir tiradı oynamanın verdiği bir sorumluluk ve Evet. heyecan vardı değil mi sende? Ya işte oynayamazsam, ya yanlış yaparsam, ya yanlış oynarsam korkusu vardı. Ve ondan dolayı onu %100 performansımla yapamamıştım o gün. Yani bunu söylemek istiyorum. Kaç bölüm oynamış biri olarak söylüyor Deniz. O yüzden bu iyi yapma isteği geçmiyor. Hemen heyecanımı kaybedeyim, hemen heyecan kenara gitsin, nasıl olsa oynuyorum gibi bir yerde olmuyorsun aslında. Ne kadar daha üstüne katabilirim, ne kadar daha iyi oynayabilirim. Her zaman bu duyguda olmak çok önemli. Başarıyı da bu getiriyor zaten. Peki, kimin de karşılıklı oynama fikri seni heyecanlandırır? Yurt dışından da olabilir. Will Smith olabilir. Tom Holland olabilir. Chris Hemsworth. Onunla. Evet. Türkiye'den de eskilerden Kemal Sunal'la Sunal. çok fazla oynamak isterdim. Çünkü o da çok güzel komedi yapıyor. Ve Şener Şen. Evet, Şener Şen. Şener Şen'le çok fazla oynamak isterdim. Komediden çok konuştuk ya. Ben senin dram duygunun da çok güçlü olduğunu biliyorum. Dram oynamak nasıl hissettiriyor sana? Ya dram oynamak çok güzel hissettiriyor. Çünkü şöyle oluyor. Ben dram oynadığım zaman Arda'nın ilk böyle bir tane tirat atıp dram oynadığı bir sahne vardı. Eğer bu sizin için komikse eyvallah falan diyordum. Gidiyordum. Evet. Ben orada Arda'nın duygularını çok iyi anlamıştım. Ve ben orada olsaydım nasıl hissedebilirdim diye düşünmüştüm. Yani gerçekten çok üzülürdüm. Ondan dolayı her böyle dram oynadığım zaman empati kuruyorum o karakterle. Ve bu bana çok iyi geliyor. Sizi sevenler Arda'yla Deniz aynı kişiymiş gibi davranıyorlar. Doğal olarak seni çok tanımadıkları için. Ama benzer yönleriniz neler mesela? Biraz onu konuşalım. Hayal gücümüz, yemek iştahımız, arkadaşlarımıza bakış açımız, pozitif yanlarımız. Böyle ikimiz de genelde hep güler yüzlüyüz. Hatta ondan dolayı ben de hep söylüyorum. Keşke Arda gerçekten yaşayan biri olsa da ben onunla arkadaş olsam ya. Çok eğlenirdiniz. Acayip eğlenirdik. Peki Arda ile Deniz'i
Ayıran özellikler neler? Mesela ben üzüldüğüm zaman çok belli etmemeye çalışıp çok belli ediyorum. Tamam. Ama mesela Arda üzüldüğü zaman direkt belli ediyor. Direkt arkadaşların yanına gidiyor. Her zaman arkadaşlarımdan yardım istiyor. Mesela ben bazen kendi ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum. Öyle üzüldüğüm zaman. Çünkü bazen kendi ayaklarımın üzerine durmam gerektiğini biliyorum. Tabii ki. Onun dışında mutlu olurken mutlu olma şeklimiz. Mesela ben mutlu olunca bir anda direkt patlıyorum. Kimse beklemiyor. Ama mesela Arda'nın mutlu olacağı biraz daha belli oluyor. Arda da yavaş yavaş geliyor. İzlemekten en keyif aldığın film tarzı ne? Aksiyon, komedi ve dram. Bu üçü. Ne sevmiyorsun o zaman? Korku. Ya korku oyunu oynarım. Çok da severim. Ama korku filmi sevmiyorum ya. Oyunculuğun son sorusunu soruyorum. Tamam. Oyuncu olmak sana ne kattı? Oyuncu olmak bana sanatta bir sürü kapılar açtı. Mesela ben oyuncu olmasaydım şu anda film de yazmazdım. Sizi tanıyamazdım. YouTube'a başlamazdım. Kendimi bu kadar geliştiremezdim. Ve böyle arkadaşlar edinemezdim. Şimdi sana söz verdim. Diğer renklerden de birer tane soruyor olacağım. Tamamdır. Tamam. Siz renk yollayın efendim. Biz de Rastgele sorusunu soralım. Kırmızı. Bir soru soruyorum. Nasıl biri olmaktan korkarsın? Egolu. Egolu olunca diğer insanların size bakış türü değişir. İnsanların size olan ilgisi ve sevgisi azalır. İnsanlar çok uzaklaşmaya başlar sizden ve ego hiçbir şekilde size hiçbir şey katmaz. Egolu insanlar nasıl davranır? Mesela egolu insanlar bir kere birinden şunu duyduğunda sen çok iyisin ya. O kelimeyi duyduğunda kafasına öyle kalır. Mesela biri şey derse ya sen kötü oynamaya başladın derse yine aynı kişi derse de der ki kıskanıyorsun işte beni ya. Kıskançlığından böyle diyorsun der ve asla kendisini geliştirmez. Diğer renk gelsin. İnsan olmasaydın ne olmak isterdin? Ya köpek olmak isterdim ya koala olmak isterdim. En sevdiğim tatlılar ya benim. Ya da panda olmak isterdim. Şeylere sarılmayı çok seviyorum ben. Ondan ağacıma sarılırdım. Yandan yemeğimi yerken uyurdum. Pandalarda da Yuvarlanırdık seninle Evet. beraber panda olsak. hep yuvarlanırdım. Yuvarlanırdım, yemek yerdim, uyurdum. Çok iyi değil mi ya? Gerçekten bir pandam olsun ya da koalam olsun isterdim. Ben de. Yani Veya- koalam olsun gibi değil yani. Koala ile arkadaşlık yapmak isterdim mesela. Çok keyifli olabilirdi. Başka rengimiz gelsin. 5 soru. Kaçıncı gelsin? 3. Neyi kıskanırsın? Annemin birine benden fazla ilgi göstermesini. Başka rengimiz kaldı mı? Kalmadı. Peki şöyle bir şeyle bitirelim. Sen bir renk seç ve bana bir soru sor. Hocam bence rengi siz seçin. Rengi ben seçeyim. Evet. Hatta buradan seçeyim mi? Ah. Rengi seçiyorum. Yeşil. Yeşil. 7 renk sorularından soracağım. Buyurun efendim. Sadece bir duyguyla yaşayacak olsan hangi duyguyu seçersin? Her duyguyu seviyorum aslında. Yani buna öfke de dahil, neşe de dahil. Ama galiba neşeyi seçerdim. Bazen böyle çok sakin olursun ama o zaman da çok neşelisindir. O halleri çok seviyorum. Tamam. Teşekkürler o zaman. Aynı anda. O Efendim, programı bitiriyoruz. Ver elini ver. Deniz kalbi kendi çok güzel bir çocuk. Onu tanıdığım için, onun ablası olduğum için, onun öğretmeni olma şansına eriştiğim için ve hayatımda olduğu için çok mutluyum. İyi ki var. Onun sonsuz sevgisiyle her zaman neşe buluyorum. İyi ki varsın. Ya ilk sen de varsın Dilara abla. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. O zaman kanalımıza abone olmayı, Like atmayı. yorum yazmayı ve benim her zaman dediğim Ne o? bildirim canım. Ha, bildirim çanını da açmayı unutmuyormuşsunuz. Evet. O zaman bay bay. Ciao ciao. Görüşürüz. Görüşürüz.